Merhaba arkadaşlar. GSM iletişim olarak bugün abonelerimize Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung G975 kodu olan Galaxy S10 Plus'ın içindeki teknik özellikleri anlatmaya çalışacağız. İçindeki teknik malzemeleri anlatmaya, tartmaya çalışacağız. Bu telefonu almayı düşünen arkadaşlara telefonun içindeki teknik malzemelerin sağlamlığı, teknik olarak ne sorunlarla karşılaşabileceğimizi veya nasıl bir telefon olduğunu açık ve net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağız. Bundan sonra da Allah kısmet ederse elimizden geldiği kadar yeni çıkan telefonları teknik olarak sizlere göstermeye, anlatmaya çalışacağız. Bu arada Hasan kardeşim de yanımda. Merhaba Hasan. Merhaba Senin abi. telefonla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Bir kutuyu açalım önce. Önce bir kutuyu açalım. Bizim genel olarak kutu açılımı falan da bizim işimiz yok. Bizim işimiz telefonun kendisi ve tekniğiyle ilgili. İçinde kullandıkları malzemelerle. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 Plus telefon. Bu arada benim S10 da burada. Aynı şekilde S10'da olduğu gibi bunda da kablosuz şarj paylaşım özelliği var. Şuradan açıyoruz. Şimdi S10'dan S10 Plus'ı şarj etmeye çalışacağız. Evet, gördüğünüz gibi şu anda S10 Plus'ı şarj ediyor. Yani bu özellik yeni çıktı Samsung'da. Daha önce tam kablosuz şarj vardı da NFC'de. Orada Kablosuz şarj paylaşımı özelliği vardı ama bu şekilde değil. Telefondan telefona değildi yani. Evet. Güzel bir özellik. Evet, şu anda S10'dan S10 Plus'ı sizin de gördüğünüz gibi şarj etmeye çalışıyor. Şarj ediyor daha doğrusu. Şimdi biz bu S10'u zaten anlatmıştık, göstermiştik size. Bu sefer de S10 Plus'ı sizlere anlatmaya çalışacağız. Bu arada bunda iki kamera var. S10'da tek kamera. S10'da tek kamera özelliği var önde, değil mi Hasan? Evet. S10 Plus'ta 2 tane ön kamera. Evet, S10 Plus'ta 2 tane ön kamera var. S10'da tek ön kamera var. Aynı zamanda S10 Plus'ta odaklama da var. Neyse biz geçelim S10'u. S10 Plus'a dönelim. Zaten açtıkça onları Şimdi bunun parçalar ekran tek. özelliği neydi Hasan kardeşim? Gorilla Glass 6 cam kullanmışlar. Yani Şimdi dayanıklılık olarak Gorilla Glass 6 dayanıklılık teknolojisi. olarak dediğin şimdi buna vursam kırılmaz mı? Yani kırılmaması lazım ama vurmayalım. Vallahi abi kırılırsa da görsün insanlar Hasan yani. Bilsinler diyorsun. Tabii canım, eğer Gorilla Glass diyorsa kırılırsa da kırılır yani Hasan, eğer bu kadar basitse o zaman Gorilla Glass'ın anlamı kalıyor. Bir şeyler daha vuralım mı? He? Vuralım. Yani bu kadar ufaklar. Böyle bu arada üstünde jelatin var. O jelatini de kaldıracağız şimdi. Bir bakalım başka ne vuralım. En azından Gorilla Glass diyorlarsa bir özelliği olması lazım, değil mi? Evet. Evet, şu anda üstünde jelatin var. Bir jelatini kaldıralım. Bakalım çizildi mi, kırıldı mı, bir şey oldu mu telefona. Ona bakalım. Bunda da çizilmez herhalde yani madem öyle. Abi bu jelatini nasıl kaldıracağız? Bir bakalım şimdi telefonda, ekranda. Evet, gerçekten takdir edilecek bir durum. Sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar, ufacık bir çizik, darbe yok yani. Gorilla Glass dedikleri herhalde bu olması gerekiyor, değil mi?
Dayanıklılığı. Yani. Evet arkadaşlar, gerçekten dayanıklıymış yani. Neyse, biz şimdi telefonu açalım. İşin teknik kısmına da dönelim. O kadar malzeme vurduk ama telefon ekranı maşallah Güzel, var. maşallah. Evet. Yani bir de büyük boy olduğu için biraz daha kırılma riski şeye göre S10'a göre daha kolay Yüksek. kırılması lazım Daha tabii. Çünkü bu daha küçük, daha baskın olduğu için biraz daha sağlam sağlam. olabilir. Bu arada arkadaşlar, şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu cihazın dayanıklılık testi, cihaz kapalı iken bu ekran testi, yani ekranın dayanıklı telefon kapalı iken, ama telefon kullanmaya başladığımızda, oyun oynamaya başladığımızda doğal olarak telefon ısınıyor veya şarjdayken telefon ısınıyor ve o zaman da bunun kırılma, çizilme, kırılma şeyi daha Tabii. çoğalıyor, yani kırılabiliyor, Isıya bağlı. çizilebiliyor o zaman. Yani biraz daha kolay çizilebiliyor yani. Çünkü bu testi, yani yazdıkları işte Gorilla Glass Normal cam 6. 6, Gorilla Glass 6 dedikleri normal telefon soğukken Evet. bu şekilde özelliği. Ama Evet. telefonu açtığımızda, telefon ısındığında bu özellik Dayanıklılık değişiyor. düşüyor. Tabii dayanıklılık düşüyor. Bu arada Hasan kardeşim de yanımda, dedim ya Hasan. Şimdi biz bunun teknik kısmına gelelim arkadaşlar. Kendi telefonumuz olduğu için de biraz rahat takılıyoruz. Rahatız. Evet. Demedik ki ekran kırılır mırılır da demedik. Evet. Evet. Arkadaşlar, şu kenarlardan ısıtıyoruz. Aynı zamanda bu videomuz abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımız için de bilgi amaçlı paylaşılıyor. S10 Plus telefon kendilerine geldiklerinde videomuzdan da biraz yardım alabilirler. Aynı zamanda bunu kendi teknisyenlerimize de ön bilgi olarak göstereceğiz. Telefon nasıl açılıyor, nasıl yapılıyor, bununla ilgili kendi teknisyenlerimize de göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar, arkasını ısıttık, sıcaklığı yeter. Vantuz ile açacağınız yere göre arkadaşlar, örnek şuradan açacağız. Bunu buraya yakın yapıştırıyoruz. Bu vantuz tutmadı. Dur, şu diğerini alalım. Niye tutmuyor? Bu jelatinden dolayı mı tutmuyor acaba? Olabilir. Şuradan Çıkartayım. hava alıyor ya. Dur, şuradan açacağız o zaman. Tamam. Şimdi arkadaşlar, vantuzu tutturduğumuzda buraya şu kenardan hafif vantuzu bastırarak kenarlarını ısıttığımız için de açılması biraz daha kolay olacaktır. Şu penayı arkadaşlar, çok fazla dibe batırmamaya önem gösterelim. Aksi takdirde içinde NFC kablosu, diğer iç aksamlarına zarar vermemek için şu anda telefonun içini açacağız. Hadi bismillah. Aynı zamanda bu kapak da mı? Öndeki ekranda Gorilla Glass 6 var. Ama arkada kapakta 5 var. 5 var, evet. Yani bir segment altta. Ekran kapaktan daha kaliteli. Evet, arka cam kapağı bu şekilde.
kaç tane vidası var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 adet vidası mevcut. Evet, şu anda bütün vidalarını açtık. Şimdi şu NFC dediğimiz parça, şu NFC aynı zamanda kablosuz şarj özelliğini sağlayan parça, aynı zamanda Wi-Fi ve GPS bu parçada mevcut. Bu da zil buzzer'ı dediğimiz hoparlör. En çok telefonun bilinen müzik sesinin çıkmasını sağlayan parça. Aynı zamanda burada da müzik sesi çıkıyor. İkisi stereo müzik sağlıyor. özelliğini sağlıyor. Şurada şarj soketi, batarya soketini çıkartıyoruz. Cihazın kısa devre olmasını önlemek için. Bunu çıkartıyoruz. Ondan sonra sırasıyla diğer işlemlerimize başlayacağız. Bunda da aynı şekilde S6'da olduğu gibi 3 tane S10'da olduğu gibi 3 tane kamera var. S10 Plus'ta da aynı şekilde 3 tane kamera var. Zaten hemen hemen S10 küçüğü, S10 Plus büyüğü ama bunda biraz daha farklı bir iki özellik koyuyorlar. Yani mesela önde 2 kamera var bunun mesela. Şimdi 2 kamera var. Evet, evet. Sim kart iğnemiz nerede? Sim kart dur. Şimdi arkadaşlar sim kartı özellikle şimdiye kadar bıraktım. Şimdi şu sim kartta gördüğünüz gibi
burada Bilgiyi paylaşmak sim çok kart önemli. tabii bu çok önemli çünkü yeni alacak insanlar Arkadaşlar, yanlışlıkla şu iğneyi şuraya takabilirler. Çünkü burası mikrofon. Video kaydederken tabii ön ses kameradan, buradan alıyor. ikinci mikrofon. Normal konuşurken sesin buradan gidiyor da bu mikrofondan gidiyor ama bu ikinci kamera ikinci mikrofon kamera video kaydı yaptığımızda sesin almasını sağlayan parça mikrofonu da gördüğünüz gibi burada. Şimdi bu iğneyi biz buradan geçirirsek, bastırırsak sim kart yuvası diye bu anakarta, buradaki diyotlara, buradaki mikrofona çok ciddi zarar verebiliriz. Tabii, Onun için yeni alacak arkadaşlara hani özellikle hatırlatalım, sim kart yuvası burası. çok Sim önemli kart bir bilgi tepsisi gerçekten. burası. Evet çünkü iki deliğin de büyüklüğü de aynı. Anladın? Yani onun için sıkıntı olmasın diye ben hani hatırlatma gereği duyuyorum. Bu Tabii. önemli İç bir kısmından bilgi. da gösterince insanlar tabii Tabii canım, daha yani en detaylı bir azından şekilde buradan görebiliyor. gösterdiğimizde düşünsene bu iğneyi bir de sim kartı çıkartacak diye bastırıyorlar. Ta buraya kadar, Allah muhafaza. Yani Karşılaşmalık tabii daha değil. cihazı kullanmadan bize geldi öyle müşteriler. Geldi. Yani sim kart yuvasına zarar vermeli, o sim kart küçük büyük muhabbetiyle takanlar sim kart içinde, yani telefonu kullanmadan bir de bu sefer sim kartı çıkartacağız diye Çektiklerinde tabii sim kart dişlilerine zarar verdikleri, biz bunlarla çok karşılaştık. Hakikaten yani daha telefon alıp da kullanamadan bize gelen insanlar oldu yani. çok oldu. Onun için de bunu özellikle hatırlatalım. Sim kart tepsisinin çıktığı delik bu. Burası mikrofon arkadaşlar. Burayla işiniz yok. Aslında buraya böyle küçük bir şey koyabilirdiler. Filtre gibi bir Filtre şey gibi. koysaydılar Olabilir. insanlar bilirdiler iğne batırmak hani iyi bir şey değil diye. Tabii. Ama demek ki belki de onu da düşünmüşlerdir herhalde, ama koysaydılar bence çok iyi olurdu. En azından filtre olduğu belli olsaydı insanlar yanlışlıkla sim kart yuvası diye buraya takmazdı. Çok boyutları da benziyor. Evet yani mesela sim kart tepsisini taktığımızda baktığında yani Karıştırılabilir. tabii karıştırılabilir yani. Sonuçta hani tamam biz bu işin içindeyiz, biliyoruz da yani sonuçta herkes bunu bilemeyebilir. İlk kez Bilmek zorunda değil. S10 Plus almışlar kendine. Allah muhafaza daha kullanmadan direkt sim kart iğnesini buraya takıp buralara zarar verip icabında anakarta kısa devreye neden Yapabilir. olabilir yani. Buna özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Burası mikrofon deliğidir. Burası sim kart yuvası deliğidir. Buna özellikle dikkat edelim. Tornavidayla da vurduk demedik ekran kırılır sana. Neyse. Ben Neyse arkadaşlar, şimdi bunlar 16 adet vida ebatları aynı. Kasadan söktüğümüz şu NFC ile hoparlörden söktüğümüz 16 adet vida, 2 4 6 8 10 12 14 16, evet 16 adet vida. Bunlar dış kapağın altında olan parçalar. Bir de burada aynı zamanda anakart vidaları var. 1, 2, 3 tane anakartı tutan vida var arkadaşlar. Şimdi bunları da bir sökelim. Bunlar diğer vidalara göre biraz farklı, küçük. Biraz küçük olduğu için bunu mutlaka anakarta takalım. Bakın diğer vidaya göre biraz küçük ebatı. Şöyle gösterelim size. Bu küçük anakarttan söktüğümüz, bu da uzun normal kapağından söktüğümüz. Onun için bu anakart vidasını, şu vidayı anakarta takarsak ekrana kadar da gidebilir. Çünkü uzun vida, buraya takarsak ekrana kadar gider ve anında ekranı kırabiliriz. Tabii. Onun için burada teknisyen arkadaşlarıma hatırlatmamda fayda var. Aynı zamanda iki tane vida da burada var, anakart vidası dediğimiz şeyi tutan, şarj soketini tutan, aynı zamanda anakartı tutan vida var. Bunlar anakart vidası. Zaten renklerde hafif bir mavimsi bir renk var bunlarda. Diğer vidalarda ise normal parlak metal. Onun için anakart vidasını yanlış yere takmamaya dikkat edelim. Şimdi bu kulaklık jackı dediğimiz parçayı çıkartalım. Kulaklık jackı denilen parçayı da çıkartıyoruz.
Bu da kulaklık jackı arkadaşlar. Dış kulaklığı taktığımız parça. Ön kamerasını da çıkartıyoruz. Soketlerini. Bu da ön kamerası. Şimdi gelelim anakarta. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli parça anakarttır. Anakart cihazın kendisidir. Şimdi arkadaşlar bu anakartı çıkartacağımız zaman diğer S9'da olduğu gibi ya da Note 9'da Note 8'de olduğu gibi bak şu parça böyle değil. Bu parça hepsini tek parça halinde yapmışlar bunu. Bak burası da çok ince doğal olarak. Çok ince olduğu için de şimdi insanlar doğal olarak el alışkanlığı S9, S9 Plus, S8. S9, S9 Plus, Note 8 devamlı açtığımız için alışkanlık haline gelir. Bu vidaları bir de sökmeden, şu iki vidayı sökmeden burayı böyle bir kaldırırsak Allah muhafaza direkt buradan kırılır. Çok mesela, ince değil mi orası? Tabii mesela bu S8'in şarj yuvası, şarj flexi aynı zamanda burada mikrofon parçaları da mikrofonu da mevcut Anten burada. var. Burada bu S8'de ayrı bir parçaydı ama bu S10 Plus'ta ve S10'da bunu tek parça haline getirmişler. Onun için söktüğümüzde buna özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi S10 Plus'ta şarj soketini direkt anakartın üstüne hazır bir şekilde getirmişler. Tabii bu şekilde Ama getirmişler. S9, S8 Tabii ama bu Plus'ta şekilde daha iyiydi. Yani en azından ayrı sökülebilir, tabii ayrı takılabilir. icabında yani bir gün şarj söketine su kaçar bir şey olur yani bir yuvası bozulur ters takılır vesaire en azından bu parça değişmekle bu oluyordu ama şu anda biz artık anakarta müdahale edeceğiz. Şarj soketi için tabii bile. şarj soketi için bile anakarta müdahale edeceğiz. Önceki şekli böyleydi. Şimdiki yeni şekli böyle. Bana sorarsan abi yani bu tarzdansa ben şarj flex olanı tercih ederim. Nasıl bu şekilde? Ben bu şekilde olanı Tam ben tercih de onu ederim. diyorum zaten. Bu daha kolay. Tabii canım. En azından yarın bir gün mikrofonu çalışmaz. Mikrofon çalışmaz. Herhangi bir şey İcabında olur. tabii şarj almaz. Bu aynı zamanda şebeke antenleri. Tabii orada Şebeke bak burada anteni var. şebeke antenleri vardı. Böyle kablo çekiyorduk. Bak Evet. burada şu şekilde kablo çekiyorduk. Anakarta bu soketi de anakarta takıyorduk. Tak diye burayla bir bütün oluyordu. Ama şimdi bunu tek parça haline getirmişler. Bu biraz da ilk kez bunu açacaklar. Özellikle buna dikkat etsinler. Bu parça tek parça halinde şu anda. Aynı zamanda şunu bir şimdi bırakalım. Arkadaşlar bir cihazdaki en önemli parça anakarttır. Anakart cihazın kendisidir. Bu diğer parçaların hepsini bulunabilir ama anakart cihazın kendisidir. Onun için anakartı hassas bir şekilde çıkarmaya çalışalım. Aynı zamanda 3 kamerada gördüğün gibi tek parça halinde 3 kamerası da. Aynı S10'unda da. Evet S10'da da aynı bir şekilde. Evet. Zaten ebatları da bence aynıydı. Aynı. Özellikleri Ebatları de çünkü aynı. ben dıştan böyle bir baktım şu arka tarafına. Hemen hemen boyları aynıydı. Biraz sonra kapattığımızda da gene göstereceğiz. bakarız. Evet. Şimdi gelelim bu kameralarına. Kameraları da soketlerini bir çıkartalım. Evet. Evet gördüğün gibi o kadar kamera özelliğini sağlayan parça da bu kamera. Bunu da şöyle bırakalım. Aynı zamanda anakartın üstündeki parçaları da sizlere anlatmaya çalışalım. İşlemcisi 8 çekirdek. Exynos 9820. Exynos 9820 8 çekirdek işlemci de buranın altında olduğu için cihaza da fazla zarar vermeyelim. 8 GB RAM var. 8 Orada GB gene. RAM'i var. İyi çok güzel bilgisayarlarda bile hemen şimdi yeni bilgisayarlarda bile hemen aynı tabi. Termal soğutucuyu koymuşlar üstüne. Bant Tabii çekmişler. burada termal soğutucu bant var ki işlemci ısındığında buradan ekrana zarar vermesin diye. Çünkü işlemci genel olarak ısındığında ekranı sarartıyor. Oraya Zarar da veriyor. bakır levha koymuşlar. Tabii buraya bile bakır levha koymuşlar. Yani Tam o ekran, işlemci RAM'in olduğu yerin altına. tabii. Bak mesela şöyle baktığımızda tam böyle işlemci RAM'in olduğu yere hem işlemcinin üstüne soğutucu
soğutucu bant Termal bant koymuşlar. koymuşlar. Tabii hem de altına bakır Levha. levha koymuşlar ki sıcaklığı Aktarsın. işlemcinin sıcaklığını Alsın. anakarta kadar gitmesin ve ekrana kadar gitmesin ve ekrana zarar vermesin diye burayı düşünmüşler Bir gerçekten. nevi o bakır levha o sıcağı yayıyor. Tabii. Ekrana gitmesini önlüyor yani. Çünkü ekran cam biliyorsun yani Tabii. orada mürekkepler var içinde vesaire. Doğal olarak zarar verebilir sıcaklık yani. Tabii. Neyse bunu da anlattık. Buradan anlatmamız gereken başka bir şey var mı Hasan senin gördüğün? Benim orada gördüğüm bir sensörler vardı kameranın yanında. Şunları mı diyorsun? Flaşı var. Hı. Flash var. Orada Bu barometre sensörü var. bu- Kalp atış sensörü var. bu Onları sensör. oraya koymuşlar. Evet. Onun dışındakiler Bu da normal kulağımıza götürdüğümüzde kararmasını Yakınlık sağlıyor. sensörü. Yakınlık sensörü yani kulağımıza götürdüğümüzde kararan parça. Başka? diğerinden S8'den farklı şu an bizim gözümüze çarpan o şarj flex olayı. Hangisi bu mu? Evet o S8'den, Anlatın. S9'dan, S9'dan evet Note 8. gözümüze çarpan bu Şu açıkçası. anda sadece bu çarpı ama genel olarak Samsung güzel telefon yapıyor. Yani mesela diyorum ya bazı cihazlarda bir kamera değişimi yapacağız diye ekrandan açıyoruz ve ekran kırılma riski yüksek. Aynı zamanda bazılarında da bir sürü kablo, mablo yani buraya ulaşana kadar bayağı bir çekiyoruz. zaman alıyor. Yani nereye çekiyoruz dediğimiz bayağı bir zaman alıyor ve ekran kırılma riski çok yüksek. Bu son teknolojilerde son çıkan modellerde bir şu gördüğün kulaklık jackına dahi ulaşmak için ekranı parçalamak gerek. Ama Samsung bu yönden teknik kısmını düşünmüş. Yani teknik kısmını düşünmüş dediğim örnek yarın ön kamerası bozulduğunda seyyar bir şekilde çıkartıp takabilirsin. Arka camı açarak, arka kapak camı açarak takabilirsin. Örnek bu kameralar bozulduğunda Bozulabilir. tabii sonuçta elektronik cihaz yani. Tabii. Bazı cihazlarda kronik sorunlar var mesela. Olabiliyor. Yani bizim devamlı karşılaştığımız kronik sorunlar var. oldu. Tabii bizim amacımız buradaki bu S10 Plus'ı tam anlamıyla teknik bölümünü anlatmak. Yani cihazın özelliklerini zaten biliyorsunuz. Yani bunu alacak insan zaten bir cihazın özelliklerini araştırıyor ama bu şekilde teknik özelliklerini bilmiyor. Bizim amacımız bunu anlatmak. Yani yarın bir gün cihazda bir arıza olduğunda müşteri ne gibi sıkıntılarla karşılaşabilir. Baksanız zil bazlarını bile seyyar bir parça yapmış. Yani ne kadar parça seyyar olursa o kadar cihazın teknik açısından yapılışı o kadar kolay ve rahat oluyor. Tamir açısından. Aynı zamanda maliyeti de düşük oluyor. Tabii. Maliyeti de düşük oluyor. Yani şimdi misal olarak söyleyeyim. Ön kamera çalışmıyorsa biliyoruz nasıl açıldığını, nasıl açacağımızı biliyoruz. Ama bazı modellerde ekrandan açıyoruz cihazı ve yapışkan ekran. Yapışkan ekran olduğu zaman da kırılma riski çok yüksek ve sadece bu kameranın maliyeti diyelim ki 10 dolar ise doğal olarak ekran kırılma riskini de devreye koyuyoruz. Buna icabına 50 dolar, 60 dolar, 70 dolar ek olarak fazla koyuyoruz. Hani ekran kırılma riski bize aitse. Tabii ama mesela bazı modellerde ekran kırılma riski var. Müşteriye söylüyoruz ekran kırılma riski var. Yap derse yapıyoruz, yapma derse yapmıyoruz. Ya da ekran kırılma riski bize ait. Teknik servisler genelde bu şekilde. Hani ekran kırılma riski bize ait. Ona göre artık kırılırsa biz karşılıyoruz. Ona göre fiyat çıkıyor. Şimdi bunda böyle bir risk yok değil mi? Tabii bunda böyle bir risk yok. Tamam. Yani bunda tamamen ekranı kasalı şekilde yaptıkları için tüm parçaları ekranın içine koymuşlar. Yani kasayla beraber yani düşünmüşler bunu hani. Tamir kısmında düşünmüşler. Tabii ki şimdi onlar bunu düşünmüşler. Yani sonuçta bu cihazı tamam mühendisler falan test ediyor ama bir sene test etmiyorlar herhalde yani. Birkaç ay veya bir ay en fazla belki taş çatısını 2 ay test ediyorlardır. Ama bu kamera belki 3 ay sonra kronik sorundur. 3 ay sonra bozulmaya başlıyor. En azından teknik servisleri bu şekilde kolaylık. Tabii kolaylık olsun diye seyyar yapmışlar ve ben bu konuda da takdir ediyorum yani Samsung'u. Samsung'un çoğu modelde de şimdi gelelim bataryasına. Daha önce bir titreşim motorunu çıkartalım. Zaten titreşim motoru Samsung'ların S serileri, H serileri standart aynı titreşim motorunu kullanıp duruyorlar yani. Ama güzel bir titreşim motoru yani. Kötü bir titreşim motoru değil sonuçta. Şu ana kadar bir şikayet. Tabii bak bu da seyyar. Bunu bile seyyar yapmışlar. Güzel. Yani onun için takdir ediyorum Samsung'u o yönden. Şimdi gelelim bataryasına. Kullanmış olduğumuz sıvı Uçucu bir maddedir. Bataryaya herhangi bir
zarar vermez. Bataryaya da ekrana da herhangi bir zarar vermez. Sadece rahat çıkmasını sağlar. Gördün mü? Bak, alttaki yapışkanı kurutuyor. Alttaki yapışkanı kuruttuğu gibi de bu şekilde rahat ve sağlıklı bir şekilde çıktı. Şimdi arkadaşlar telefonun tüm teknik özelliklerini gördük, anlattık. Ekranda bu. Gördüğünüz gibi bu da Gorilla Glass olduğu için. Gorilla Şimdi Glass altı 6. boş ama Gorilla Glass 6 olduğu için bu da dayanıklı bir ekran yani. Vuruyoruz ama kırılırsa da en azından insanlar görsün yani, değil mi? Yani görsünler insanlar. Şimdi bu sökmüş olduğumuz parçaları şablon şeklinde bir dizelim. Vallahi abi sen vururken benim içim gidiyor ama ister Hasan ama istemez kardeşim, kırılırsa da kırılsın, en azından açık ve netiz. insanlar bilsinler tabii. Yani neyse, abonelerimiz çünkü bize güvenerek icabında hareket ederler, alırlar. Ondan sonra hoş bir şey değil sonuçta. Hoş bir şey olmadığı için de neyse onu söyleyeceğiz kardeşim. Bu da arka camı. Arka camını da şöyle bırakalım. Görünüyor mu oradan? Yok, görünmüyor. Burası da görünüyor mu? Evet, buradan görünüyor. Bu da NFC. NFC parçası bu da. Şöyle bırakalım. Şimdi biz bu parçaların özelliklerini insanlara anlatalım. Bilsinler, değil mi Hasan? Evet. Bu da ekran. Nasıl görünüyor mu? Buraya kadar görünüyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Samsung Galaxy S10 telefon, S10 Plus. S10 Plus telefonun tüm parçaları bunlar. S10 Plus bunlardan oluşmakta. Bu parçalardan oluşmakta. Genel olarak görüşü olarak hani Şimdi görüşüm olarak dersen çok güzel telefon. Yani gerçekten özellik olarak tasarım. bak, yani ben şimdi bununla vurdum ama bir daha vurursam belki bu sefer Yok, toplanınca vuralım. tamam, toplarken gene bir iki vururuz. Yani bu ekran çünkü çok pahalı bir şey Hasan. Tabii. Yani ekran, Samsung ekranları çok pahalı bir şey. O ekranın özelliği o AMOLED olmasından ki bu şimdi Tabii dinamik AMOLED diye tabii geldi. dinamik AMOLED, aynı zamanda AMOLED ekranlar da pahalı yani. Çok Yani pahalı. icabında bir de kullanıcı hatasına giriyor. Tabii. Yani kullanıcı hatasına giriyor. Arkadaşlar şimdi ekran kırılmaz demiyor. Yani dayanıklılık diyor sonuçta. Bunu alacak arkadaşlara söyleyelim. Yani ekran kırıldığı zaman doğal olarak garanti servisi bunu karşılamıyor. Bunu kendi cebimizden karşılamak zorunda kalıyoruz. Kırılma Yani durumlarında. tabii kırılma durumlarda. Yani ekran kendi kendine bile kırılsa garanti servisi garanti vermiyor. Çünkü ekran bu, cam bu diyor. Çok karşılaştık ya. Tabii. Yani mesela özellikle bir model vardı. Neyse, bir markayı kötülemek için söylemiyorum. Kaç sefer müşteri geldi ya, şarja taktığı zaman diyor ki Isıdan. tabii ısıdan ekran kırılmış. O kadar Hatırlıyorum. incecik. Evet. Yani bize geliyordu. Hani marka söylemiyorum, kötülemeyelim. Tabii. Ama karşılaştığımız oldu ama bu AMOLED ekranlarda ne kadar şarja taktığımda kırıldı diye Hiçbir zaman karşılaşmadık tabii. Ya büyük bir darbe almıştır ya da o an telefon çok sıcaktır, oyun oynuyordur vesaire. Ondan sonra düşüp Aldığı kırılmıştır darbeye yani. bağlı. Yani arkadaşlar, burada demek istediğimiz telefonu alırken biraz da teknik kısmını, bizim işimiz teknik kısmıyla teknik kısmını size anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki seçenek sizin yani. Biz sadece Şimdi bir de herkes bakıyor internetten, herkes bakıyor, özelliğini görebiliyor ama bu kısmı göremiyor. tabii bu kısmı göremiyor. Bizim de görünmeyen kısmını göstermek zaten işimiz şu anda. Evet. Şimdi arkadaşlar bu cihazı bu parçaların tanıtımını yapacaktık. Şimdi Hasan kardeşim, mesela bu 1, 2, 3 tane kamera var. 3 tane kamera var. Evet. Sonda da gene aynı. S10'da da gene aynı, bunda da aynı. Özellik Ama de aynı. bundaki fark, S10 Plus'taki fark önde 2 kamera olması. Evet. Önde 2 tane kamerası var. Arkadaki kameralar gene aynı. Tabii 16 megapiksel. 16 megapiksel arkadaki ama ultra kamera, geniş açı özelliği ultra var. geniş açı dediği kamera bu. Evet. Bu biraz daha böyle yuvarlak duruyor. Çünkü bunların ikisi de Yardımcı kamera. 16 bir de 12 miydi? 12 megapiksel.
12 megapiksel ve 16 megapiksel. 12 megapiksel, 12 megapiksel ve 16 megapiksel. Ama 16 megapikselin ön ultra kamerası geniş. Biri 10 megapiksel, biri 8 megapiksel. biri 10 megapiksel, biri 8 megapiksel. Bu da selfie kamera için güzel bir Güzel kamera. bir yani. kamera Tabii. tabii. Portre olsun. Bataryasına gelelim. Bir şey unuttuk ama. Arka ve ön kamerada 4K video çekebiliyor. Ön kamerada da 4K çekebiliyor mu? Çekebiliyor. Bu ön kamerada. Ön kamera. Oo, çok güzel ama. Ön kamerayla 4K video çekebiliyorsa yani artık millet Tabii. düğünlerini bile artık telefonla çekiyor. Yani Yavaş yavaş. eskisi gibi Evet. eskisi Evet, gibi. evet. Çünkü şu anki yeni kameralarda yok. Full HD olarak çekiyorlar Tabii. ama bunlar 4K. 4K. Yani, Ne kadar net, ne Tabii kadar canlı. tabii. Bununla icabında hafıza yeterse insan kendi düğünü dahi çekebilir yani. Niye? Yani. Boş yere şey yapsın. Çünkü 4K şu anda son teknolojilerden bir Evet. tanesi yani. Neyse bunu Kameralara anlattık. geçtik. Zil bazırı dediğimiz gibi stereo. Bu alttaki Tabii olan bu alttaki bir de üstte olan vardı ekranda ekran olan. üstünde İkisi stereo olmasını özellik sağlıyor. Onu da geçtik. Şimdi gelelim titreşim motoru zaten sabit. Standart. Şarj soketi sabit. Ama Dış şarj soketi farklılığı var. S9'da, S8'de. tabii Plus'a şuradan göre. ayrı, tamam onu zaten söyledik kaç sefer. Tamam. Başka anlatmamız gereken Kulaklık batarya soketi gene Lion. aynı. Lityum. Lityum. 4100 ama kullanmış bunda. 4100 evet. Senin Eson'da Çünkü Eson'da kaçtı? 3140 mıydı? 3400 Evet ama olması. çünkü bunun ekranı biraz daha büyük olduğu için doğal olarak daha çok şarj yiyor. Tabii. Şimdi ne Yani, kadar büyük o tabii kadar çok aydınlık. ışık saçtığı için fazla ışık olduğu için doğal olarak şarjı da çok çabuk Ona bitiyor. göre. Ona göre de batarya koymuşlar. 4000 kaçtı? 100. 4100 evet zaten 4100 üstünde de miliamper. 4100 miliamper üstünde de yazıyor zaten. Lityum liyon batarya diye. Yeter arkadaşlar. Başka sormak istediğim bir şey, söylemek istediğim bir şey var mı Hasan? Cihazı toplayacağız. Bence açmışken bir tartalım. Parçalarını tartacaktık, doğru. Onu unuttuk zaten. Şimdi gelelim bu parçaların ağırlığına. Bu parçaların ağırlığına gelelim arkadaşlar. Şunları şöyle bırakalım. Kendi telefonumuz olduğu için biraz daha rahat takılıyoruz. Zaten bu telefonu almamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de telefonun içini görmek. Olası bir S10 Plus bize geldiğinde bu konuda net bilgimiz olsun. Şimdi gelelim parçaların ağırlığına. Nereden başlayalım Hasan? Vidadan. Vidadan başlayalım. Vidaların bir tanesi 4 gram. 3 gram. 3 gram. 3-3,5 arası da. Anakart vidası farklı mı? Aynı o da aynıdır. S10'da aynıydı. S10'da aynıydı. Şu mavi, bu arada vidalar da karıştı ama sorun değil, biz biliyoruz. Bunlar mavi olanlar. Bu gene karıştı. Niye böyle yaptı? Evet, anakart vidası da 3 gram. O da mı gram? Tabii. 3 gram. 3 gram, toplam 19 adet var. Vidaları. Ona göre hesaplayacağız. İstiyorsan hesap makinesini getirsene Hasan. Hesap makinesini getirip çarpalım ya. Hepsini toplayalım. Tamam. 19 çarpı 3. Dur, 2 tane tartınca tam net çıkacak Hasan. 2 tanesi. Abicim bu hesap makinesi de kafayı yedi herhalde. Niye böyle yaptı Hasan? Bu ne oldu bu hesap makinesine? Abi hesap makinesi de aldık. Ayarını bilmiyoruz mübarek ya. Kuyumcuların kullandığı gibi. Burada gram diyor. Bu ne? 2 gram diyor. Ama bu ondalık olarak göstermiyor sanki bu.
Bu şekilde bakmamız lazım. Bizi uğraştıracak ya. Tamam biz geçelim abi. Çok önemli değil. Bir daha bakalım. Evet 3. 8 oldu. 3 tanesiyle hesaplayalım. 11. 3 tanesi 11 gramsa 10 gram 11 gram. 3 tanesi 10 gram geliyor Hasan. 3 tanesi 9. 4 tanesi 12 gram. Yani 0.3'ü yakalıyor. Evet evet. 3, 6, 12 evet. Vidalar 12 gram. 4 tanesi 12 gram. 4 tanesi 12 gram. 0.12. Evet. 19 tane var. Yani 5.7. Evet. Hasan bu bizi uğraştıracak yalnız ya. Bunu sıfırlıyoruz. Sıfırlamasana. Kapatalım istersen tekrar açalım. Hani her zaman işe yarar o taktik. Evet. Evet ortalama 3 gram. Ama bu tekrar şeye geliyor. Bunun bir ayarı var bence ya. Bunu hafızaya alıyor galiba. Hafızaya mı alıyor onu? Bilmem. Kendi mi topluyor acaba? Hocam geçen gün yaptık ya şeyde. Bak bunu bırakıyorum. Kaldı. Alıyorum. Tamam. Şimdi oldu. Bunu alalım. Bekleyelim şimdi. Tamam. Başka bir parça kaldı. Çok zamanımızı aldı bu ya. Neyse titreşim motoruna gelelim. 2.12 gram. Hesaplarsan. Toplayayım mı ben? Evet evet. Şimdi vidaları 19 5.7. çarpı 19 Tamam, onu ben çarpı. çarptım. 0.3. Sen üstüne ekle ama. Tamam. Şimdi sıradaki. Titreşim motorunu hesapladın mı? Yok, onu alacağım. Kaç gram? Titreşim motoru da 2.12 yap. 2.11 12. 2. Ben 2.12 yazdım. 2.10 yap Hasan. 10 yapalım. Hı hı. Tamam. Düzelttim. Tamam. Şimdi gelelim ekrana. Önce büyük parçaları tartalım. 63.25. 63.25. Evet. Kulaklık şarkına gelelim. 0.47. Tamam. Tamam. NFC'ye gelelim. Mübarek NFC de hafif bir şeye benziyor ama 6.9. 6.9. Evet. Sim kart yuvasına gelelim. 0.37. Tamam. 0.37. Şimdi kameralarına gelelim. Kameralarda ön kamera 0.95 yap. Tamam. Şimdi arka kameralarını tartalım. 4.6 yap onu da. Tamam. 4.59 4.6 düz hesap olsun. Şimdi anakarta gelelim. Anakartı nasıl tartacağız? Anakart biraz zor. Şöyle yapalım. ...18.5 yapasın. Bak böyle tartıyorsun. 18.1 yap. Burada tartarken nasıl çıkıyor? Evet 18.1 yap onu da. 18.1. Evet. Tamam. Şu an 102.44'e geldik. Batarya 56.1 yap. 56.06. 56 yap. 56 düz yap. Bu gene gitti ya. Arkadaş. Gene mi kapatalım açalım yoksa? Ama -8 diyor ya. Bu niye böyle diyor?
Ne kaldı geriye? Zil buzzer'ı Tamam. 4.45. Zil buzzer'ını tartmamıştık değil mi? Yok. 45. Şimdi son olarak ekran ve kapak kaldı. Ekran tarttık. Ekran tarttık mı? Tabii. Ta- Bu da Tartı kafam bozdu. Daha öğrenmedim tartıyı. Bu da 18.9. kaç? 18.9. 181 gram. Tamam. 175 gram normalde. Hı hı. İşte Ama ufak benim tefek. Hı hı. tahminimce biz zil bazını tarttık diye hatırlıyorum. Neyse arkadaşlar, Videodan parçalarını tek tek tartmış bakılır. olduk. Hı hı. Parçalarını tartmış olduk. Şimdi de cihazı, telefonu toplayalım artık değil mi Hasan? Yeter. Evet. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani bence yok artık. Yani telefon bu. Göstermediğimiz Telefonun kendisi her şeyle bu işte arkadaşlar. Bütün satın içindeki. alacağımız telefon. Evet, satın almayı düşünen arkadaşlar için öyle şeye bakmazlar herhalde. Biraz zaman oradan geçti diye bakmazlar herhalde. Sonuçta ben bile alsam, yani 1 saat bile sürse video izlerim doğal olarak. Hı hı. Tüm parçalar bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi S10 telefonu oluşturan parçalar bunlar. Şimdi S10 Plus. cihazı toplayalım. S10 Plus. Cihazımızı toplayalım artık. Evet. Evet, son olarak söktüğümüz titreşim motorunu yerine takalım. Şunları bir kaldıralım rahat rahat çalışmak için. Arkadaşlar, anakartı takarken öncelikle yuvayı yerine takıyoruz. Hafif şöyle elimizle de bastırıyoruz. Ondan sonra anakartı oturtuyoruz. Zaten şöyle fark edersiniz. Anakart oturdu şu anda. Hasan, saat kaç bu arada? Bakayım. Bir bak abicim. Saati gene 4.30 yapmışız. Kaç? 4.30. Oh, tam 4.30 şu anda ya. Sabah 4.30. Sabah 4.30, onu da bilsinler yani. İnsanlar nelerle uğraştığımızı, maksat biraz. Yararlı bir video. Evet, şimdi çekmek için. unuttuğumuz bir şey oldu. Uykusuzluk artık başa vurdu. Şey unuttuk Hasan. Kamerayı anakarta takmayı unuttuk. Şu kamerayı. Arka kamerayı değil mi? Evet. Doğru. Çıkarttık ya, göstereceğiz Tamam. diye. Şimdi öncelik arka kamerayı anakarta takalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada biraz sıkıcı olduysa kusura bakmayın ama ilk kez söktüğümüz için doğal olarak biraz bir tartının azizliğine uğradık. Değil mi? Biraz tartının azizliğine uğradık. Değiştirdim onu en yakın sonra. Ya yok, ayarını bilmiyoruz. Öğrenelim. Ondan sonra anakartı oturttuk. Kulaklık jackını yerine takıyoruz. Şu ön kamerasını da yerine takıyoruz. Son olarak bataryayı da yerine takıyoruz. Kendi yapışkan olduğu için oynamıyor. Anakart vidalarında. Tabii. Pardon, anakart vidalarını S10'da da aynı şekilde oldu bana.
Şu anakart vidalarını bir ayıralım buraya. Onlar zaten boyalıydı. Evet evet, mavimsi bir boya var üzerinde. Gördüğünüz gibi. Ama genel olarak güzel bir cihaz yani, içi de. Tabii ben tavsiye ederim. Tamam, bu diğer modeller falan çıkartıyor falan ama inan ben Samsung'un üstüne teknik olarak baktığımızda Samsung'un üstüne tanımıyorum diyebilirim yani. Evet, anakart vidalarını taktık yerine. Arkadaşlar bakın, şu anakart vidası hakkında da size biraz bilgi vereyim. Yanlışlıkla bu anakart vidasını şu deliklere veya şu deliklere takmayın. Bak, bunun etrafı çerçeveli, şöyle metal çerçeveli. Onun için buradaki anakartı mutlaka yerine taktığımıza emin olalım. Buradaki vidayı, anakart vidasını yerine taktığımıza emin olalım arkadaşlar. Son olarak NFC'yi de yerine takalım. Evet, unuttuğunuz bir şey yok gibi. Şimdi şuna jelatini de kaldıralım. Şimdi vidalarını tek tek yerine takalım. Bu vidaların ebatları hepsi aynı olduğu için arkadaşlar, kasadaki vidalar direkt takıyoruz yani. Ama bu Samsung'da Tabii bazı modellerde farklıdır. Zaten farklı vida olduğu zaman ayırmamız gerekiyor. Yani farklı vidayı tabii yanlış yere, bunların ebatları aynı. tabii yanlış yere takmayalım. Samsung'un bu kolaylığı da güzel. Tabii. Samsung genel olarak hemen hemen tüm telefonların düşünüyor vidaları aynı. Bütün telefonların vidaları aynı Samsung'da Hasan. Arkadaşlar biraz da uykusuzluk olduğu için kusura bakmayın. Bir de eldivenler biraz şey yapıyor Hasan. Rahat çalışmanı. Tabii rahat çalışmayı biraz engelliyor doğal olarak ama ne yapalım, işimiz bu. Bir de sabah mağaza. Yani Hasan, çalışmadan olmaz kardeş. O kadar personel var yani, bunların parası nereden çıkacak? Çalışmak zorundayız. Evet arkadaşlar, gerçekten genel olarak benim kendi şahsi fikrimi soracak olursanız Galaxy S10 Plus telefonu ben gerçekten tavsiye ediyorum. Kullanılabilecek telefon. Kullanıcılar açısından da, özellikleri açısından da, kullanımı açısından da 2 gündür S10'u kullanıyorum. S10 gerçekten güzel bir telefon. S10 Plus da gördüğüm kadarıyla çok güzel bir telefon yani. Son olarak vidayı da yerine takıyoruz.
Yok. Tamam. Şimdi telefonu kapatmaya. Kapağın kendi yapışkanlığı diyor. Bu arada arkadaşlar bu su geçirmezlik olayıyla ilgili çok soru geliyor. Şimdi telefonu açtınız, su geçirir mi geçirmez mi diye. Arkadaşlar bir kere telefon firmaları, değil mi Hasan? Yani telefon Su geçirmez firmaları demiyor. su geçirmez demiyor. Sadece suya dayanıklı diyor. Dayanıklı diyor. Yani su geçirdiğinde de sana herhangi bir garanti de vermiyor yani. Onun için bu su geçirmezlik olayını, yani biz kesinlikle telefonla suya girmeye karşıyız. Tabii. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Yani görüyoruz yani şimdi suya dayanıklı telefonlar var bir sürü ama bize çok sıvı temaslı bir şekilde ulaşıyor. Tabii canım, sıvı temas ve garanti şirketi. Sıvı temasla garanti dışı bırakıyor. Tabii. Evet arkadaşlar, sabahın bu saatinde, saat kaç Hasan bu arada? 4.38. 04.38. 04.38. Bu arada şunu bir kapatalım. Kutusu da burada. Yeniden başlatalım. İyi, telefonumuz çalışıyor. Arkadaşlar size Samsung Galaxy S10 Plus, Samsung G975 kodu olan Samsung Galaxy S10 Plus telefonla ilgili elimizden geldiği kadar teknik açıdan sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Umarım güzel bir bilgi paylaşımı olmuştur. Kapağın iyicene yapışması için de mengeneleri takıyoruz. Bu arada uykusuz da kaldık. Ama ne yapalım? Çalışmak zorundayız. Değil mi Hasan? Evet, kesinlikle. Yani bu saatte. Amacımız abonelerimize telefonun teknik açısından bilgi vermekti. Teknik açıdan bilgi vermekti. Teknisyen abonelerimiz için de bu telefonu ilk kez açacak teknisyen arkadaşlarımız için de biraz yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Sizlere de biraz yardımcı olabildiysek ne mutlu bize arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu mengeneler sıktı bunu. Yok. Eldiven yapmıyor ya. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim kendi şahsi fikrimi sorarsanız Samsung Galaxy S10 Plus güzel bir telefon derim. Yine de seçenek sizin. İyicene araştırın. Ondan sonra alın. Biz sizin göremediğiniz kısımları Tabii biz göstermeye çalıştık. görünmeyen kısımlarını göstermeye çalıştık. Sabahın saat 4.30-5'inde. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi sabahlar diyelim.